Peki bugün masamızda ne var diye şöyle bir baktığımızda karşımıza Türk televizyon tarihinin resmen temel taşlarından biri çıkıyor. Hem de ne temel taşı. Aynen öyle. Aşk-ı Memnu. Yani bu sadece bir dizi falan değil, bildiğin kültürel bir olay. Biz de bugün o meşhur final sahnesinin biraz daha derinine inelim diyoruz. Yani 19. yüzyılda yazılmış bir roman nasıl oldu da 21. yüzyıl Türkiye'sinde böyle bir etki yarattı onu bir konuşalım. Kesinlikle. Çünkü işin kökeni çok eskilere dayanıyor. Düşünsene Halit Ziya Uşaklıgil'in ta 1899'da Servet-i Fünun dergisinde yazmaya başladığı bir eserden bahsediyoruz. Yani yasak aşk, adı üstünde. Aynen öyle. Ama hani bu uyarlamanın yarattığı etki bence romanın bile önüne geçti. Yani final bölümünün reytinglerini bir hatırlasana. Totalde 23.4, AB grubunda 27.1. Bugün imkansız rakamlar, yani hayal bile edilemez. İmkansız. İşte bu çok acayip bir nokta. Yani bu sadece bir rekor değil, sosyolojik bir şey aslında. Neden sence tam o dönemde özellikle de hani daha eğitimli, daha yüksek gelirli kitleyi temsil eden AB grubunda bu kadar patladı bu dizi? Çok iyi bir soru. Çünkü o dönem Türkiye'nin ekonomik olarak böyle bir sıçrama yaptığı, yeni bir üst orta sınıfın filizlendiği bir zamandı. Ziyagil Yalısı sadece bir ev değildi yani. Bir hayaldi, bir fantaziydi. Aynen birçok insan için ulaşılmak istenen bir hedefti. Dizi sana o lüks dünyanın kapısını açıyor, gel bak diyordu. Ama sonra o parlak dünyanın içindeki ahlaki çürümeyi, o pırıltının altındaki karanlığı da gösteriyordu. İşte bu ikisinin birleşimi insanları resmen çarptı. O zaman hadi o elektrik yüklü yalıya, Ziyagil ailesinin o meşhur karmaşasının tam ortasına bir dalalım. Dalalım. Her şeyin merkezinde kim var? Adnan Ziyagil. Ama o böyle masum bir kurban değil sanki, değil mi? Hani fırtınayı kendi elleriyle hazırlamış gibi bir hali var. Tabii canım. Vefat eden eşinin mezarını ziyarete gidiyor ve orada babasını yeni kaybetmiş genç ve güzel Bihter'le tanışıyor. Hikaye böyle başlıyor. Bihter'in hikayesi de tam bir trajediyle başlıyor zaten. Babası durup dururken ölmüyor. Annesi Firdevs'in ihanetine şahit olduğu için kalp krizi geçiriyor. Ve Firdevs karakteri, yani şu detay her şeyi anlatıyor. Kocasının ölümüne değil, aldattığı adamın 5 parasız çıkmasına daha çok üzülüyor. İnanılmaz bir karakter analizi bu. Tek bir sahnede Kadın için para, statü her şeyin önünde. Adnan Ziyagil'i de kendine yeni bir kurtuluş kapısı olarak görüyor tabii. Ama işte orada hesaba katmadığı bir şey var. Kızı Bihter ve Bihter'in intikam duygusu. Babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesinin en çok istediği şeyi yani Adnan'ı onun elinden almak için bir hamle yapıyor. Adnan Bey de genç bir eş fena fikir değil diye düşünüp bu teklifi kabul ediveriyor. Firdevs'in de "ha kocam ha damadım ne fark eder" diyerek durumu kabullenmesi var ya, işte o an o yalıda yaşanacakların ne kadar tehlikeli olacağının ilk sinyaliydi aslında. Ve o anla birlikte Türk dizi tarihinde bir karakter türü doğuyor. Entrikacı, manipülatif, her durumu kendi lehine çeviren o anne figürü. Firdevs Yöreoğlu, kendisinden sonra gelen onlarca karakterin prototipi oldu resmen. Ve bu evlilikle beraber o meşhur yalı bildiğin basınçlı tencereye dönüşüyor. İçeride kimler yok ki? Kimler yok ki? Adnan'ın o çapkın hovarda yeğeni Behlül. Hah, Behlül. Bihter'in kız kardeşi Peyker var ki o da Behlül'ün eski sevgilisi. İşte yumak orada başlıyor zaten. Tabii. Ve bir de evin görünmez ama her şeyi gören sakinleri var. O ekosistemi de unutmamak lazım. Kesinlikle. Çalışanlar bile kendi aralarında aşk üçgenleri yaşıyor. Şoför Beşir, yani sonradan adı Mobese'ye çıkacak olan Beşir, Aha, evet, Move Seveşir. evin kızı Nihal'e umutsuzca aşık, diğer hizmetçiler Beşir'e aşık, yetmiyor bir de Adnan Bey'e yıllardır platonik bir aşk besleyen mürebbiye Matmazel Deniz var. Yani herkesin bir sırrı, bir derdi var. Böyle bir ev patlamaya hazır bir bombadan farksız tabii. Ve o bombanın fitilini ateşleyen de ne kadar ironik değil mi? Yine Adnan Bey'in kendisi oluyor. Nasıl yani? Hani Behlül'e gidip o efsane cümleyi kuruyor ya, sana çok şık, çok cici bir yenge geliyor. İşte bu cümleyle Behlül'ün aklına o merak tohumunu ekiyor. Ateşle barutu aynı eve koymakla kalmıyor, bir de birbirlerine doğru üflüyor resmen.
Bihter'in o yalıya ilk adım attığı anları düşünüyorum da, hani bir sahnede evin içinde gezerken bir anda karşısına yarı çıplak Behlül çıkıyor. Bihter'in o an aklından ben ne yaptım sorusunun geçtiğine yemin edebilirim. Geçmiştir, kesinlikle geçmiştir ama artık ok yaydan çıkmış oluyor. O andan itibaren aralarındaki o elektrik, o çekim hissedilmeye başlanıyor. İlişkinin filizlendiği o kilit anları bir konuşmak lazım. Mesela Behlül'ün hasta yattığı sahne. Evet, evet. Bihter onu ziyarete gidiyor. Kağıt üzerinde çok masum bir geçmiş olsun ziyareti. Ama değil. Aslında bütün sınırların ilk kez aşıldığı, o fiziksel temasın kurulduğu an orası, o anki bakışmaları, bu kelimelerle ifade edilmeyen bir başlangıçtı. Ve o sahnelerdeki gerilimi yaratan sadece oyunculuklar da değil. Yönetmen Hilal Saral'ın tercihleri de çok önemli. Kamera sürekli ellerde, gözlerde, neredeyse değecek ama değemeyen bedenlerde geziniyor. O boğucu, klostrofobik atmosferi iliklerine kadar hissediyorsun. Buna bir de Toygar Işıklı'nın o unutulmaz müzikleri eklenince, zaten müzik başlı başına bir karakter dizide. Kesinlikle. Bihter ve Behlül'ün o hem tutkulu hem de trajik temasını duyduğun an, sahnedeki diyalog ne olursa olsun, bu işin sonunun felaket olacağını anlıyorsun. Müzik onların söyleyemediği her şeyi söylüyor. Hani salonda uyuyan Bihter'i Behlül'ün izlediği bir sahne var. Sonra mutfakta konuşuyorlar. Orası da bir kırılma anı bence. Tabii ki orada Bihter, yenge kalkanını ilk defa indiriyor, daha samimi. Behlül'ün o utangaçlığı da amcasının karısına duyduğu o arzunun altında ezilmeye başlıyor. İşte tam bu sırada tehlikeyi sezen biri var. Firdevs Yöreoğlu. Satranç ustası. Aynen. Satranç tahtasındaki en stratejik hamlesini yapıyor. Behlül-Bihter yakınlaşmasının kendi konforunu, servetini tehdit ettiğini görüyor. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım diyor ve Adnan'ın kızı Nihal'i bir piyon gibi Behlül'ün önüne sürüyor. O zamana kadar Behlül'ü bir ağabey, bir kanka gibi gören Nihal'in aklına aşk fikrini sokuyor resmen. Bu hamlede Bihter'i daha da köşeye sıkıştırıyor ve onu kontrolü tamamen ele almaya itiyor. Behlül'ün Nihal'e olan ilgisini kıskanmasıyla birlikte o yasak aşkın temellerini atmayı bırakıp resmen gökdelenini inşa etmeye başlıyor. Artık geri dönülmez bir yola giriyorlar ve risk almaktan inanılmaz bir haz duymaya başlıyorlar. O risk alma hali çok kilit bir nokta bence de. Hani evde Adnan var, halası Arsen var, herkes oradayken Behlül'ün Bihter'i aniden odasına çekip öptüğü o sahne. Yakalanma ihtimali bu kadar yüksekken bunu yapmaları bu ilişkinin sadece tutkudan değil, tehlikenin kendisinden de beslendiğini gösteriyor. Ve tabii ki zirve noktası, Sera sahnesi. Bir otelde güvenli bir şekilde buluşmak yerine, ki bu onlara çok sıradan geliyor, bundan vazgeçiyorlar. Çünkü asıl heyecan, yasağı kendi yuvasında, tehlikenin kalbinde yaşamak. Bihter'in o kokulu işareti bırakması, Behlül'ün onu takip etmesi ve Sera'da buluşmaları. Bu sahne onların bu durumun ne kadar kanıksadıklarını gösteriyor. Bu artık bir kaçamak değil, bir meydan okuma. Kesinlikle. Ama bu cüretkar oyun çok uzun sürmüyor. İplerin koptuğu an, Bihter'in o artık ikonikleşmiş çığlığıyla geliyor. Ölüyorum anlasana. Aynen, Behlül ve Nihal'in yakınlaşmasına daha fazla dayanamayıp bir çocuk gibi annesine koşuyor ve gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar diye haykırıyor. Adnan Ziyagil'le evli o yalının hanımı olan bir kadının bu isyanı aslında en başından beri kurduğu intikam oyununun tamamen çöktüğünü, kontrol edemediği bir tutkunun esiri olduğunu gösteriyor. Ve danının kuyruğu da orada kopuyor. Çünkü bu yasak aşka en başından beri şahit olan biri var. Mobese, Beşir, Aynen. Aşık olduğu Nihal üzülmesin diye gördüklerini aylarca içine atıyor. Ama bu sır onu resmen içeriden yiyip bitiriyor. Kanser gibi. Ve ölüm döşeğine düşürüyor. saklanan gerçeğin onu saklayanı nasıl yok ettiğinin en acı örneği. Ve her şeyin çözüldüğü gün Behlül ile Nihal'in düğün günü. Beşir son nefesinde Adnan'ı çağırıyor ve o iki kelimeyi fısıldıyor. Behlül'le Bihter Hanım'ı. Bitti. O an o görkemli düğün bir cenaze evine dönüşüyor. Adnan'ın o anki yıkılışı, koşarak yalıya dönüşü unutmak imkansız. Ve yatak odasında karşılaştığı o manzara, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz sahnelerinden biri.
Bihter, kalbine silahı dayamış, Behlül'den hesap soruyor. Mihal, tek seferde sönüverecek bir çiçek, o ölmesin diye beni öldürüyorsun. Tam o sırada Adnan kapıyı kırarak içeri giriyor ve Behlül'e bir babanın yaşayabileceği en büyük hayal kırıklığıyla bağırıyor. Sen benim oğlumdun. Ve o an Bihter tetiği çekiyor, kendi hayatına son vererek o evdeki herkesi ömür boyu sürecek bir vicdan azabına mahkum ediyor. Dizi bir zaman atlamasıyla bitiyor ve geriye sadece acı, pişmanlık ve boş bir yalı kalıyor. Finalinin üzerinden bu kadar yıl geçmesine rağmen hala bu kadar canlı bir şekilde hatırlanması, her yaz tekrar yayınlandığında sosyal medyada gündem olması, dizinin ne kadar derin bir iz bıraktığının kanıtı bu. Kesinlikle. Bugün izlediğimiz o karmaşık ilişki ağlarına sahip, zengin ailelerin sırlarını anlatan pek çok dizinin temelini Aşk-ı Memnu attı. Bu yadsınamaz bir gerçek. İyi ya da kötü bir miras bıraktı yani. Aynen. Kendi zamanının ruhunu yakaladı, bir neslin hafızasına kazındı ve kendisinden sonra gelenler için bir şablon oluşturdu. Bu da aslında sizi, dinleyenleri son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Bihter genelde trajik bir kahraman, koşulların kurbanı olarak görülür. Peki gerçekten öyle miydi? Yoksa nefret ettiğini söylediği annesi kadar manipülatif, kendi yıkımını kendi elleriyle hazırlayan bir mimar mıydı? Bunun yorumu da size kalmış. YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter'dan desteklerinizi bekliyoruz. Bizleri bu platformlardan takip ederek, videolarımızı beğenip yorum yazarak destek olabilirsiniz. O yorumlarda bahsetmemizi istediğiniz dizi olur, film olur, dijital platform içeriği olur. Onları da konuşur, masaya yatırırız. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.